Merhaba canım arkadaşlarım. YouTube kanalıma, evime, köşeme, kalbime hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümünü yorumlayacağız ve önümüzdeki bölümde neler olacağıyla ilgili şöyle bir karşılıklı fikir analizlerinde buluşacağız diyebilirim. Ancak şunu söylemek istiyorum son bölümde. Nur Sema Queen diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. O sadakat sizin bu işte eşinin bu yemek sahnesi, işte o Asya'nın intikamındaki sahnedeki gibi, hatta çok daha farklı açıdan, çünkü ortada bir şiddet de söz konusu. Birinde psikolojik, diğerinde fiziksel, ama burada aslında sadece fiziksel de değil, hem psikolojik hem fiziksel ve yani haftalardan beri artık görmek istediğimiz o sahne, hepimizin içinin yağlarının erimesi gerçekten harikaydı. Laf fazla uzatmıyorum, zaten bölümün son sahnesiydi. Oraya kadar olan tüm olayları da birlikte yorumlayacağız. Geçelim efendim videomuza. Evet canlarım, gerçekten videomun başında da söylediğim gibi bu bölümde zaten yani tamamen Nur Sema Queen Show diyorum, başka bir şey demiyorum. O kendi ailesine, o psikopat eşi, kocası olacak adamın ailesine ve tabii ki de o psikopat adama, yani o hepsine patır patır sözleri sıralayışıyla, sizde de şu olmadı mı, böyle bir oh içimizin yağları eridi gibi olmadı mı? Gerçekten efsaneydi. Oraların hepsine geleceğim ama biliyorsunuz ki o sahne zaten dizinin, yani son bölümün son sahnesiydi. Oraya gelmeden önce şöyle bir diğer olaylarında hepsini teker teker üzerinden geçmek istiyorum ve önce şununla başlamak istiyorum. Apo dayı. Dayıcım sen ne yapıyorsun? Apo amcam sen ne yapıyorsun? Hadi hiçbir şeyden utanmıyorsun da o pala bıyıklarından da mı utanmıyorsun? Gerçekten yani sen kızın yaşındaki kadına, herkese yargı dağıtan amcamız. Yani bilmiyorum, yani tabii ki de her aşka saygım vardır yani, ama ya bu mide bulandırdı. Yani hepimiz de öyle olmadı mı gençler, arkadaşlarım, canlarım? Sizin de bir içiniz kalkmadı mı? Alev'i çok seviyorum. Daha önce de söylemiştim zaten. Yani gerçekten harika bir kadın, harika bir oyuncu zaten. O Müjde Uzman oyuncunun kendisini de çok seviyorum. Çok başarılı bir kadın oyuncu. Dizideki rolü de harika. Dizideki oynadığı karakter de gerçekten, Alev karakterini çok seviyorum. Dizide en sevdiğim karakterlerden biri zaten. Hatta birinci sırada bile diyebilirim, ama yani yok ya, ben kesinlikle orada Alev'in hani gerçek bir duygu hissetme ihtimalini bile göz önünde bulunduramıyorum. Yoksa bu gidişle biz ileride şunu izleyeceğiz. Apo Alev pembe üçgenini falan izleyeceğiz. Pembenin intikamına falan. Yani pembenin intikamına falan dönecek diye şöyle bir tedirgin olmuyor da değilim. Umarım böyle bir şey görmeyiz. Umarım tamamen bir hani baba eksikliğinden kaynaklı bir dürtü olarak kalır diye düşünüyorum. Yani yoksa gidişat hiç iyi gözükmüyor. Apo ile Başkın tekrardan konuşacağız ama şuna da geçmek istiyorum. Kıvılcım, yani şimdi bu dizi zaten tamamen sosyal mesajları olan bir dizi ve her karakter, yani o anlatmak istediğim mesaj içerisindeki tüm karakter tiplemelerine değiniyor. Kıvılcım'ın da kesinlikle olması gerekiyor, ama Kıvılcım gerçekten beni bazı davranışlarıyla çok ama çok fazla yani irite ediyor, yani gıcık ediyor diyebilirim. Şimdi sen birlikte olduğun adamı biliyorsun, birlikte olduğu adamın ailesini biliyorsun. Zaten tamamen hikaye birbiriyle eşleşme üzerine kurulmuş bir denklem var ortada. Sen herkesi biliyorsun. Yani Ömer'i bu kadar çok yargılaması, Ömer'in çevresini bu kadar, Ömer'i yargılama demeyeyim de Ömer'in çevresini bu kadar çok yargılamaması ve Ömer'in hani Ömer'i de ailesinden ötürü bazı konularda yargılaması ve rahatsızlık duyması, endişe duyması, ben bilmiyorum, bana birazcık saçma geliyor. Yani artı burada saygıysa mevzu bahis. Zaten o yemekte de, o akşam yemeğinde de o davranışı saygısızlıktır karşı tarafa bir iftar sofrasında. Çünkü onun yani düşünce yapısı o şekilde ve sen bunu zaten biliyorsun. O şekilde o adamla birliktesin. Yani adamı sevdiğin için ve adamı öyle görmediğin için birlikte oluyorsan, ama adamın sevdiği, yani sevdiğinin sevdikleri için katlanman gereken bazı durumlar olabilir ve bunlara senin saygı duyman gerekiyor. O şekilde tepeden böyle bir bakış, böyle bir bakış atmaman gerekiyor Kıvılcımcığım. Kamu spotu gibi oldu birazcık, ama bu şekilde, yani o yüzden o sebepten dolayı Kıvılcım'ın hala şaşkınlıklar içerisinde tuhaf tuhaf yukarıdan bakarak tepki göstermelerini
Bilmiyorum yani, ben tuhaf karşılıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Ama bu şekilde olmaz yani Kıvılcımcığım. Bu, kendine birazcık çeki düzen vermen gerekiyor. Herkesten saygı derken ya da ben böyleyim derken karşı tarafında öyle olduğunu kabul edip ona göre yol alman gerekiyor deyip geçiyorum bir diğer konumuza. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir de şöyle bir mikser Nilay'ımız var dizide. Böyle her şeyi karıştırmaya çalışan, bütün böyle ortamları bozmaya çalışan, herkese her şeyi böyle çıt çekirdekle böyle film izler gibi etrafındaki olayları izleyen, hayretler içerisine düşen Nilay'ımız bu bölümde, yani dizideki karakter için söylüyorum, hayatında ilk defa bu kadar çok hani böyle iyi bir amaçla, hani bir endişeyle Nursema'nın peşine düştü. Ama bu sefer de Pembe teyzemize inandıramadı. O şekilde eve geldi vesaire, konuştu etti. İşte Nursema'yı merak etti. Annesiyle geldi konuştu. Kayınvalidesiyle yani. Pembe teyzemizle geldi konuştu ama bir türlü kendisine inandıramadı ki sonradan da ben demiştim şeklinde oldu. Yani Nilay bu bölümde ilk defa hayırlı bir iş yapacaktı. Onun da zaten önüne set çekildiği için öylece kaldı. Yani o Nursema'nın o eşinin annesi, yani o psikopat adamın ailesinin böyle bir, yani bir de hala inanıyorlar kıza ve üzerini kapatıyorlar, kapamaya çalışıyorlar ve o kocası denen herif hala bir de şey diyor, benden gizlediğin işte bir şey mi var, bir kusuru mu var falan derken gerçekten adamın üzerine atlamak istedim ve Nursema o kadar güzel bir plan yaptı ki, o kadar güzel bir plan yaptı ki, eve dönüşü herkese hatırlamıyorum şeklinde değişti. O pis kocasının ona böyle yaklaşmaya kalktığında onu tehditvari konuşması, sakın bana dokunma yoksa sana karşı gözümü kırpmam ve vesaire şekilde değişi gerçekten böyle içimdeki yağları eritti. Ama tabii ki de zirvemiz, Queen'imizin şeyi hatırlatmadı mı size de, yani böyle gerçi YouTube yorumlarda da hani yazmışsınız birkaç ama ben direkt sahneyi izlerken aklıma gelen ilk şey o oldu. Birçoğunuzun da zaten o şekilde olmuş. Sadakatsiz'deki Asya'nın o intikam yemeğindeki o konuşması, herkese lafını vesairesini söylemesi, arkasından sırtını dönüp çekip gitmesi gerçekten efsaneydi. Yani bu bölümde de tabii ki de Nursema aynısını hatta yani bana göre bir level üstü bile, çünkü burada hem psikolojik şiddetin yanında aynı zamanda fiziksel bir şiddet vardı. Pislik herif gözünü hiç kırpmadan kızı resmen düş o zaman deyip kızı itti komple camdan aşağı. Orada Fatih'in kalkması, yumruklaması, Nursema'nın ailesine karşı onu hiç adam akıllı düşünmeyen, eve gelmeye kalk gözüyle göbek. İnsan bir kızını merak eder ya, bir gelip bakmak ister. Ailesinin hiç gelmemesini, o şekilde patır patır yüzüne vurması, o sözde kayınvalide denen kadının işte bu kadın telefonumu aldı şeklinde falan. Genel olarak son sahne gerçekten ve uzun süredir izlediğim, dizilerde uzun süredir izlediğim en iyi sahnelerden biriydi diyebilirim. Hepimizin işinin yağları eridi. Fatih yumrukladı vesaire etti adamı ama asıl cezayı fragmandan da izlediğimiz üzere bizim psikopat damadımıza Ömer verecek. Burada da gerçekten Kral Ömer diye Kral Ömer diyorum. Yani aslında şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani hepimiz karşıyız zaten ama neyse, ben orada pek fazla o konulara girmeyeyim. Ama bazen de hayatta hak edene hak ettiğini vermenin gerektiğini düşünmüyor değil insan yani. Asıl cezayı psikopat damadımıza fragmanda da gördüğümüz üzere Ömer verecek ve fragmanda bir şey daha hepimiz zaten izledik. Nursema eve dönme karşılığında Apo amcamızın Alev'e olan aşkını Pembe annemize itiraf etmesini söylüyor. Bence Apo dayı itiraf edecek. Sonrasında olaylar karışacak. Pembe tabii ki de aman huzurumuz bozulmasın diyerekten Apo dayıyı böyle bir hani bağırıp kızıp çağırıp vesaire boşanmak istemeyecektir. Ayrılmayı kesinlikle vesaire. Ama tabii bu olaylar olurken ortalık çok fazla karışacak. Nursema Fatih diyorum, çok pardon. Nursema Umut'la evleneceğini düşünüyorum ama tabii ki o evlilik aşamasına kadar birçok sorun yaşayacak. Nursema Buket'ten sevdiği adamı elbette ki kıskanacak. Bunların tabii ki hepsi böyle yayıla olaylar yayıla izleyeceğiz.
Ve de canların fragmanda bir şey daha gördük biliyorsunuz ki burada Doğa işte eşine söylememişti. Eşi Fatih tabii Doğa'ya tepki gösteriyor, bana niye söylemedin, ve kayınpederi burada Apo amcamız hani sana mı kaldı diyor. Yani size kalınca gördük Apo amca. Kızın halini, Nursema'nın ne hale geldiğini size kalınca gördük. Doğa da zaten bunun benzeri bir tepki veriyor, evet bana kaldı diyerek. Yani size kalmasın mümkünse böyle şeyler. Çünkü kızınız ne hale geldi gözlerinizin önünde, yaşamadığı travma kalmadı bir iki hafta içerisinde kızım. Paket program halinde sen çocuğunu evlendirirsen istediğin kadar tanı. Yani bu işler tanımakla olmuyormuş. Hiçbir zaman çok iyi gözüken bir insanın altında ne olduğunu ya da çok kötü gözüken bir insanın altında ne olduğunu hiçbirimiz bilemeyebiliyoruz ki bunun yaşla da alakası maalesef ki olmuyor. Aileler işte çocukların hayatlarıyla ilgili böyle büyük kararlar alıp çok büyük iyilikler yaptığını düşünürken ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini zaten hepimiz de gördük, ama hala sana mı kaldı diyebiliyorsa bir insan, daha hala yetiştiremediği, kendinde yetiştiremediği, bu hayattan öğrenemediği, öğrenebilmeli. Çok böyle bir ünlü bir söz var. Şu anda kimin söylediğini hatırlamıyorum ama bir atasözü, yurt dışından bir ülkenin atasözüydü. Sosyal medyada zaten çok fazla dönmeye başladı son zamanlarda. Sınav biz geçene kadar bu hayatta devam eder diye bir söz var. Yani bunun yaşla alakası yok. Sen o sınavı geçemediğin sürece hayat sana aynı sorularla, sorunlarla senin karşına gelmeye devam ediyor. Bunun yaşla bir ilgisi yokmuş. Zaten bu dizideki sosyal mesajların bu kadar güzel olduğu ve izlerken bu kadar çok keyif alma sebeplerimden en büyük sebebi, hatta sebeplerimin başlıcası bu diyebilirim canlarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olursanız mutlu olurum. Yorumlara mutlaka düşünceleriniz neler, önümüzdeki bölümle ilgili hipotezleriniz neler, hepsini mutlaka yorumlara yazın. Zili açarsanız da videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.